Sahip oldukların seni ne zaman ele geçirir? Sahip olduğun şey seni ne zaman sahiplenir biliyor musun? Kaybedersem biterim dediğin anda. Çünkü o an bir şeyin sahibi olmaktan çıkıp onun bekçisi olmaya başlarsın. Başta fark edilmez. Küçük bir tedirginlik gibi gelir. Sonra o tedirginlik yavaş yavaş hayatının merkezine oturur. İnsan çoğu zaman bu dönüşümü sorumluluk diye adlandırır. Oysa sorumluluk dediğimiz şey kılık değiştirmiş bir esarettir. Bu mesele tek bir alanda yaşanmaz. Evde yaşanır, ilişkide yaşanır, ünvan arayışı içinde yaşanır, paranın gölgesinde yaşanır, hedefin peşinde yaşanır. İsim değişir ama mekanizma benzerdir. Bir şey önce hayatına girer, sonra kimliğine değmeye başlar. Ardından davranışını değiştirir ve en sonunda zamanını yer. 1. Korku eşiği. Ya giderse? İlk eşik korkudur. İşin kendisi değil, kaybetme korkusu direksiyona geçer. Bir ev aldığını düşün. Başta nihayet rahatladım dersin. Sonra gecenin bir yerinde aklının en kuytu köşesinde bir cümle belirir. Ya giderse? Ya deprem olursa? Ya borç yetişmezse? Ya bir şey olur da elimden kayarsa? O ev hala aynı evdir. Ama sen artık o evin içinde yaşamazsın. Evin etrafında dolaşan bir endişenin içinde yaşarsın. İlişkide de aynı olur. Sevgi güzel başlar. Sonra ya kaybedersem derken içten içe kontrol ihtiyacı büyür. Mesaj geç gelir, kalbin hızlanır. Bir açıklama ararsın, bir işaret ararsın. O insanı sevmekten çok onu kaybetmemeye çalışmaya başlarsın. Korku eşiği işte burasıdır. Sahip olduğun şeye değil, kaybetme ihtimaline teslim olduğun an. 2. Kimlik eşiği. Ben buyum. İkinci eşik kimliktir. Ben buyum dediğin an başlar. Ev eşittir ben. Para eşittir ben. İlişki eşittir ben. Ünvan eşittir ben. Bu eşik daha tehlikelidir. Çünkü insanın kendini tanımladığı yere dokunur. Bir şey artık sadece hayatındaki bir parça değildir. Sen olur. O şey giderse yalnızca bir şey kaybetmiş olmazsın. Kendinden bir parça kopmuş gibi hissedersin. Bunun en net hali şudur. Bir insan şu işi yapıyorum demeyi bırakıp ben buyum dediğinde kırılganlaşır. Ünvan giderse boşluk, para azalırsa değersizlik, ilişki biterse kimlik çöküşü. Çünkü insan kendini bir şeye bağladığında aslında kendini bir ipe bağlamış olur. İp koparsa düşersin. Kimlik eşiği insanın en çok normal sandığı eşiktir. Çünkü toplum da bunu alkışlar. Daha çok ol, daha çok görün, daha çok sahip ol. Ama kimlik bir nesneye, bir role, bir kişiye bağlanınca insan içeriden daralır. O daralma bazen yıllar sonra fark edilir. 3. Davranış eşiği. Kendim gibi değilim. Üçüncü eşik davranıştır. Tehlike burada görünür hale gelir. Çünkü artık mesele korku ya da tanım değil, karakter meselesidir. O şey için sertleşmeye başlarsın. Daha cimri olursun, daha kıskanç olursun, daha hesapçı olursun. Ben kötü biri değilim dersin. Ama kararların artık değerlerinden değil, o şeyi kaybetmeme refleksinden doğar. Mesela para yüzünden birinin hakkını geciktirirsin. Sonra işler böyle diye kendini rahatlatırsın. Ünvan yüzünden eskiden kolay affettiğin şeyi affetmez olursun. Saygı dersin ama aslında egodur. İlişki yüzünden birini kısıtlamaya başlarsın. Seviyorum dersin ama aslında korkudur. Davranış eşiği insanın ben buyum dediği yerden uzaklaştığı yerdir. Ve çoğu insan kendindeki bu değişimi fark ettiğinde iş işten geçmiş olur. 4. Zaman eşiği. Zihnim hiç kapanmıyor. Dördüncü eşik zamandır. En sessiz ama en yıkıcı eşik budur. Çünkü burası bir anlık değil, sürekli bir şeydir. Kafanın ekranı hep açık kalır. O yokken bile onunla meşgul olursun. Gecenin ortasında bile zihnin ona kayar. İnsan burada özgür olduğunu sanır ama aslında zihninin en değerli yerini kaybetme ihtimaline kiraya vermiştir. Ve zaman öyle akar ki ömür geçer. Kişi farkına bile varmaz. Bir şey artık yalnızca hayatında değil, düşüncende, uykunda, tepkinde, planında, diline yaşamaya başlar.
Bu noktada sahip olmak bitmiştir. Sahiplenilme başlamıştır. Çünkü senin zamanını alan şey eninde sonunda seni yönetir. Zincir nasıl tamamlanır? Bu 4 eşik tek tek de çalışabilir. Ama çoğu zaman zincir halinde işler. Korku ile başlar. Ya giderse? Kimlikte büyür. Ben buyum. Davranışta dışarı çıkar. Sertleşme, değişim. Zamanla kalıcı hale gelir. Zihin kapanmaz. Ve insan bir gün durup şunu fark eder. Ben bir şey kazanmadım sadece. Ben değiştim. Sahip olmak başlı başına kötü değildir. Kötü olan, sahip olduğun şeyin içindeki alanı işgal etmeye başlamasıdır. Korkudan girip kimliğe yerleşmesi, davranışını değiştirmesi ve zamanını yutmasıdır. Çünkü bazen kazandığını sanırken kaybettiğin şey kendinsindir. Sahip olduğun şey seni yönetmeye başladığı an artık senin değildir. Sen onun olursun. Buraya kadar geldiysen teşekkür ederim. Abone olup beğenirsen bu seriye destek olursun. Buraya kadar geldiysen şimdi dürüstçe düşünmeni istediğim tek soru şu. Şu an hayatında seni en çok yöneten eşik hangisi? Korku mu? Kimlik mi? Davranış mı? Zaman mı? Yorumlarda konuşalım.